Ya şu ateistler ne kadar da kibirli ya. Nasıl Allah yok diyebiliyorlar? Ama deistler daha da kötü. Hem Allah'ın var olduğunu biliyorlar hem de takmıyorlar. Agnostik adamı ciddiye bile almam. Kararsız insanı kim ciddiye almıştır ki? Bu duyduklarınız maalesef sadece klişelerden ibaret değil. Bunlar anlamını tam bilmediğimiz kelimelere vurduğumuz prangalardır. Bir kelimeyi yanlış kullanmak, o kelimeye haksızlık etmek demektir. Ama daha da önemlisi o kelimenin arkasındaki insanı yanlış anlamaktır. Bugün sokakta ateist dendiğinde birçok kişinin aklına bir duruş değil, olumsuz bir etiket geliyor. Gelin bu etiketleri beraber söküp atalım ve kelimelerin gerçek manalarına inelim. Merhaba değerli izleyiciler, ben Ömer Faruk. Hayatımın büyük bir kısmını Müslüman olarak geçirdim. İlahiyat Fakültesi mezunuyum ve bir dönemlik imamlık yaptım. Şimdi ise yoluma bir ateist olarak devam ediyorum. Eğer benim bu dönüşüm sürecimi, nedenlerimi ve hayata dair yeni perspektiflerimi merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı, içeriklerimden de istifade ederseniz videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi kendilerine zaman zaman haksızlık edilmiş bu kavramlara iade-i itibar vakti gelmiştir. Ateizm dediğimiz nedir? Ateist kime denir? Aslında bu soruyu doğru cevaplamak için madalyonun diğer yüzüne de bakmamız gerekir. Çünkü ateizm kelimesindeki o ilk harf olan A harfi bir olumsuzlamayı, bir reddedişi simgeler. Asimetri kelimesinde olduğu gibi, yani simetrik olmayan. Peki ateizm neyi reddeder? Tabii ki de teizmi. Teizm ise Yunanca theos kelimesinden türetilmiştir. Theos, Tanrı demektir. Dolayısıyla teizm genel anlamda evrenin var olmasına sebep olan bilinç sahibi bir tanrıya yahut tanrılara inanıştır. Eğer bu inanca Tanrı'nın insanlıkla bir şekilde iletişime geçtiğini dahil ederseniz, örneğin dinler, peygamberler, kitaplar göndererek o zaman biz buna klasik teizm deriz. Yani Tanrı vardır ve insanlıkla iletişime geçmiştir diyorsanız o vakit siz klasik bir teistsiniz. Ancak her Tanrı inancı beraberinde bir dini de getirmek zorunda mı? Hayır. Bazı insanlar bir bilinçli, yaratıcı güç vardır ama o bizimle iletişime geçmemiştir derler. İşte buna da deizm diyoruz. Deist kişi Tanrı'yı, evreni yaratan ama sonra tabiri caizse kenara çekilen, insanın yaşam tarzına müdahale etmeyen, adeta ilk domino taşını harekete geçiren bir güç olarak görür. Yani deistler Tanrı'ya inanır ama kurumsal dinlerin Tanrı tasavvurunu kabul etmez. Peki madem teizm ve deizm bu, o zaman ateizm tam olarak nerede duruyor? Ateizm az önce ifade ettiğimiz bu Tanrı iddialarını kabul etmeyen bir pozisyondur. Burada aslında ilginç, hatta biraz da ironik bir durum var. Çünkü ateizm aslında teizmin bizzat kendisinden doğar. Yani teizm var oldukça ateizm de bir pozisyon olarak var olmaya devam edecektir. Hiçbir insan ateizmi benimsemese bile ateizm felsefi bir duruş olarak orada durur. Bir toplumda ateizmin olmaması için o toplumda Tanrı fikrinin ve dolayısıyla inancının hiç olmaması gerekir. Peki soru: Tanrı fikri ve inancı olmayan herhangi bir toplum var mıdır? Hakikaten varmış. Piraha kabilesini hiç işittiniz mi? Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan bu kabilede soyut bir ilah inancı yok. Onları dünyaya tanıtan Daniel Everett bu kabileye aslında İncil'i öğretmek için giden bir misyonerdi. Ancak Everett şunu fark etti: Pirahaların zihninde yaratıcı tanrı gibi soyut bir kavramın karşılığı bile yok. Dolayısıyla bu toplumda teizm olmadığı için ateizm gibi bir karşı duruş sergileme şansları bile yok. İstisnai bir örnek teşkil eden Piraha kabilenin bu durumunu sizlerle paylaşmak istedim. Modern dünyada ateizm dendiğinde bazılarının aklına sadece şu tip insanlar geliyor.
Bunlar yaratıcının yokluğunu savunanlar işte. Halbuki bu doğru değil. Ateizm de kendi içinde ikiye ayrılır. Birincisi güçlü veya pozitif ateizm. Evet, işte bu gruptaki insanlar doğrudan Tanrı yoktur diyerek bir iddiada bulunurlar. İkincisi ise zayıf veya negatif ateizm. Bu kişiler Tanrı vardır iddiasından ikna olmamış ve bunu benimsememiş olanlardır. Ancak Tanrı kesinlikle yoktur da demezler. Dünyadaki ateistlerin çoğu bu negatif, zayıf kategorisinde yer alırlar. Ama genellikle kendilerini bu teknik isimle tanıtmazlar. Ya sadece ben ateistim yahut ben agnostik ateistim derler. Peki agnostik ne demek? Agnostizm bugünkü son kavramımız olacaktır. Gnosis Yunanca'da bilgi demektir. Agnostizm ise bilgisizlik anlamına gelir. Ve bizim bu Tanrı konusunda agnostizmin iki yaklaşımı vardır. Şu anda elimizdeki verilere dayanarak Tanrı'nın varlığı yahut yokluğu bilinemez demek ya da genel olarak Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu insan zihniyle bilmemiz mümkün değildir demektir. Ve burada kısaca inanmak ve bilmek arasındaki farka değinelim. İkisinin de ortak noktası insanın bir önermeyi yahut iddiayı benimsemesi, kabul etmesidir. Aralarındaki fark, inanmak için test edilebilir kanıtlara ihtiyaç duyulmaz. Bilmekte ise şart koşulur. Misal bir şeyi sadece doğru olduğunu hissettiğiniz için benimserseniz bu inanmak olur. Ama test ve teyit edilebilir kanıtlara dayanarak bir iddiayı kabul etmek, bilmek demektir. Şimdi tüm bu anlattıklarımı birleştirdiğimizde Tanrı vardır iddiası karşısında kabul veya reddetme açısından 4 tane duruş karşımıza çıkar. Birincisi gnostik teist. Şöyle der: Tanrı'nın var olduğunu biliyorum ve inanıyorum. İkincisi agnostik teist. Tanrı'nın varlığını bilmiyorum veya bilemem ama inanıyorum der. Üçüncüsü gnostik ateist. Tanrı'nın var olmadığını biliyorum iddiasını savunur. Son olarak da agnostik ateist. Şunu söyler: Tanrı'nın varlığını bilmiyorum veya bilemem ve inanmıyorum. Şunu da burada hatırlatmakta fayda görüyorum. Her insan bu hayatta bir pozisyonda yer alır ama her duruşun kendine has nedenleri vardır. Birbirimizin nedenlerini uzaktan tahmin edip spekülasyonlar üretmek yerine gelin konuşalım, güzellikle tartışalım ve bu şekilde birbirimizi anlamaya çalışalım. Ben şu anda kendimi agnostik ateist olarak tanımlıyorum. Peki ya siz? Kavramlar netleştiğinde kendinizi bu tablonun neresinde görüyorsunuz? Veya tablonun dışında mı yer alıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Seviyeli ve saygılı bir şekilde konuşalım. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.